Selamlar gurme tayfası. Bugün sinema tarihinin en büyük yalanını ya da en zekice gizlenmiş bilim kurgu operasyonunu masaya yatırıyoruz. Hepimiz o meşhur kapı sahnesinde Jack oraya sığardı, Rose biraz kaysaydı ölmezdi diye bağırdık değil mi? Ama ya size şunu söylesem, Jack Dawson o kapıya sığmadığı için değil, görevi bittiği için kendini sulara bıraktı. Bugün romantizm maskesini indiriyoruz ve James Cameron'ın 97 yılında vizyona soktuğu o devasa geminin içine sakladığı zaman yolcusu kodlarını tek tek deşifre ediyoruz. Cameron, Terminator'da bizi robotlarla korkutan, Aliens'ta uzayda çığlığımızı duyurmayan adam nasıl oldu da basit bir aşk hikayesini anlatmakla yetindi. Yetinmedi. Hazırsanız okyanusun dibindeki paslı enkazdan daha derin bir teoriye dalıyoruz. Kemerleri bağlayın, zaman yolculuğu başlıyor. Bir hata yapmak James Cameron için imkansızdır. Önce şu Cameron'ın zihnini bir okuyalım. Bu adam ünlü astrofizikçi Tyson kendisine Titanic batarken gökyüzündeki yıldızlar o koordinatta öyle durmuyordu dediği için filmin 10 yıl sonraki versiyonunda gökyüzünü dijital olarak baştan çizdirecek kadar hastalıklı bir mükemmelliyetçiydi. İşte bu yüzden Jack Dawson'ın ağzından çıkan her kelime, üzerindeki her iplik birer hata değil, birer imzaydı. Jack 1912 yılının o aşırı steril, jöleli ve protokol kokan dünyasında 90'ların Seattle sokaklarından fırlamış bir Kurt Cobain gibi dolaşıyor. Saç kesimi 80 yıl sonrasına ait, tavırları zamanın ruhunun çok ötesinde. Cameron bize şunu diyor: bu çocuk buraya ait değil. Ama neden burada olduğunu sadece dikkatli izleyici anlayacak. Şimdi savcı edasında delilleri masaya yatıralım. Jack Dawson Rose'a Visotta Gölü'nde buz balıkçılığı yaptığını anlatıyor. Visotta Gölü yapay bir baraj gölüdür ve yapımına 1917'de, yani Titanic battıktan 5 yıl sonra başlanmıştır. Gemi battığında ortada göl falan yoktu. Sadece bir vadi vardı. Peki o meşhur Santa Monica iskelesi vadi? Seni oraya götüreceğim, roller coaster'a bineceğiz falan filan. O roller coaster 1916'da inşa edildi. Fabrizio'nun taşıdığı o meşhur sırt çantası 1939 model İsveç ordusu ekipmanı. Jack'in içtiği filtreli sigaralar 1940'larda icat edildi. Burada durup düşünelim. James Cameron gibi bir detay manyağı Google'ın olmadığı bir dönemde bu bilgileri yanlışlıkla mı senaryoya koydu? Hiç sanmıyorum. Jack gelecekten gelmiş bir tarihe müdahale ajanı olmalı ve tek sorunu geldiği zamanın kültürel detaylarını, işte göller, sigaralar, çantalar, ağzından kaçıracak kadar acemi ya da insani olmasıydı. Asıl can alıcı soruya gelelim. Jack Dawson neden orada? Rose geminin kıç tarafında intihar etmek üzereyken Jack onu durduruyor. Sen atlarsan ben de atlarım diyerek Rose'u kurtarıyor. İşte kırılma noktası burada. Eğer Rose o gece atlasaydı gemi durdurulacak, denizde arama kurtarma falan yapılacak ve Titanic rotasına en az 45 dakika, belki 1 saat sapacaktı. Bu zaman sapması geminin o meşhur buzdağıyla karşılaşma anını yok edecekti. Buzdağı akıp gidecek, Titanic New York'a sağ salim varacaktı. Ne güzel işte ya diyebilirsiniz. Ama hayır, eğer Titanic batmasaydı Amerika 1. Dünya Savaşı'na girmek için o büyük travmayı yaşamayacak, belki de İngiltere ve müttefikler savaşı kaybedecekti. Jack tarihin doğru akması için, yani geminin batması için Rose'un o gece ölmesini engelledi. Rose yaşamalıydı ki gemi o buzdağına tam vaktinde çarpsın. Jack 1500 kişiyi feda ederek aslında tarihin geri kalanını, yani milyonları kurtardı. Jack bir aşık değil, tarihin en hüzünlü zaman koruyucusuydu. Filmin sonunda Rose huzur içinde yatağında ölürken gemiye geri döner. Jack onu o meşhur merdivenlerde karşılar. Jack'in tam arkasındaki saat 2:20'yi göstermektedir. Titanic'in okyanusun karanlığına tamamen gömüldüğü gerçek saat de tam olarak 2:20'dir. Jack sanki bir görevi başarıyla tamamlamış ve merkezle son senkronizasyonunu yapmış gibi tam o saniyede Rose'u beklemektedir. Zaman Jack için sadece bir sayı değil, tamamlanması gereken bir geri sayımdır. Jack'in Rose'a veda ederken kurduğu cümleler bir temenniden çok sanki bir rapor gibidir. Buradan kurtulacaksın, bir sürü bebeğin olacak, onların büyümesini izleyeceksin falan filan. Yaşlı bir kadın olarak sıcak yatağında öleceksin. Burada değil, bu gece değil diyordu. Bu kadar spesifik bir gelecek projeksiyonunun nasıl mümkün olabilir? Jack, Rose'un yaşayacağını, nasıl öleceğini biliyor gibidir. Adeta bir zaman çizelgesi kontrolcüsü gibi Rose'un kaderini onaylar. Jack Titanic biletini bir poker masasında kazanıyor. Masaya oturduğunda cebinde tek kuruşu yok. Elindeki her şeyi, ki zaten hiçbir şey yok, ortaya koyuyor. Jack o biletleri kazanacağından
O kadar emin ki arkadaşı Fabrizio panik yaparken o sadece gülümsüyor. Neden? Çünkü o gemide olması gerektiğini biliyor. Biletleri alması için gereken nakdi, ki bu 1912 parasından bahsediyoruz, olmadığı için sisteme sızmanın en güvenli yolu olan şans faktörünü kullanıyor. Gemi batarken Jack Rose'u labirent gibi koridorlardan, suların yükseldiği alt katlardan tereyağından kıl çeker gibi çıkarıyor. İyi de Jack 3. sınıf yolcusu. Geminin planını, gizli geçitlerine ve suyun nereden yükseleceğine dair hiçbir fikri olmaması gerekiyordu. Ancak o sanki elinde bir holografik harita varmış gibi Rose'u doğru noktalara yönlendiriyor. Geminin mimarisine dair bu hakimiyet ancak o enkazı defalarca çalışmış birinin ya da gelecekten gelmiş birinin sahip olabileceği bir şey. Bu teori sinema çevrelerinde çok popülerdir. James Cameron, Terminator serisinden John Connor'ın annesini korumak için geçmişe Kyle Reese'i göndermişti. Titanic'te de Jack Dawson Rose'u kurtarmak için gönderilen bir prototip olabilir. Bazı teorisyenler Rose'un aslında Sarah Connor'ın büyük annesi olduğunu iddia eder. Eğer Rose ölürse Sarah doğmayacak. Sarah doğmazsa John Connor olmayacaktır. Jack'in görevi insanlığın makinelerle savaşını kazanmasını sağlayacak olan o soy ağacını korumaktır. Filmin başında günümüzdeki araştırma ekibi şunu söyler: Jack Dawson adına bir kayıt bulamadık. Jack bileti başkasından kazandığı için listede yoktu. Evet, ama koskoca Jack Dawson'ın geçmişine dair, ailesine dair, yaşadığı yerlere dair tek bir resmi belgeye bile ulaşamaması onun aslında hiç var olmadığını veya bu evrene ait olmadığını kanıtlayan en büyük resmi belgedir. Jack'in Rose'a gösterdiği çizimler bile o dönem için çok ileri teknikler barındırır. Paris'te çizdim dediği o eskizler aslında 20. yüzyıl modern sanatının çok daha sonraları kabul göreceği bir perspektife sahiptir. Peki tüm bunlar Cameron'ın bir hata silsilesi mi, yoksa dahi bir yönetmenin bize bir göz kırpışı mı? Şahsen ben Cameron gibi bir adamın o merdivendeki saati tesadüfen 2.20'ye ayarladığını asla inanmıyorum. Jack oradaydı, görevini yaptı ve tarihi akışını bozmadan sessizce sahneden çekildi. Dostlar, bu teorileri hazırlarken eski röportajları ve teknik çizelgeleri didik didik ediyor. Ki vaktinize değecek o vay be dedirten işleri bulup çıkarayım. Eğer bu tarz derinlemesine sinema analizleri ve perde arkası gizemler hoşunuza gidiyorsa bir beğeniyle bana destek verebilirsiniz. Henüz abone değilseniz de aileye katılmanız beni çok mutlu eder. Şimdi Jack'in o gizemli yok oluşuna dönelim. Millet yıllardır tartışıyor. Jack o kapıya sığardı. Evet, fiziksel olarak sığardı yahu, ama metafiziksel olarak sığmazdı. Jack'in görevi Rose'u hayatta tutmak ve geminin batışını izlemekti. Görev bitti. Eğer Jack kurtulsaydı, Rose ile New York'ta evlenseydi, gelecekten geldiği gerçeği elbette ortaya çıkacaktı. Kaydı yok, geçmişi yok, parmak izi bile yok o döneme ait. Yaşlı Rose ne diyor hatırlayın. Ona dair hiçbir kayıt yok. O sadece benim anılarımda yaşıyor. Çünkü Jack görevini tamamlayan bir ajan gibi olay yerinde hiçbir fiziksel kanıt, ceset dahil, bırakmadan okyanusun karanlığına karışmayı seçti. O bir ceset değil, zaman çizelgesindeki bir silüetti. Şimdi size bir soru. Sizce James Cameron Terminator'dan gelen zaman yolculuğu takıntısını Titanic'in derinliklerine bilerek mi gömdü? Jack Dawson Sarah Connor'ı kurtarmaya çalışan Kyle Reese'in denizci versiyonu olabilir mi? Cameron hata yaptı deyip geçmek mi kolay, yoksa bu dahi adamın bize 29 yıldır bir bilim kurgu izlettiğini kabul etmek mi daha eğlenceli? Yorumlarda buluşalım. Bu teoriyi beraber köpürtelim. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere. Sinemayla kalın. Hadi ben kaçtım.